O kayıtları ben bulacağım. Tamam mı? Gerekeni de ben yapacağım, merak etme sen. Ölüm ceza değil ki. Önce güzelce bir dayak atın. Sonra kazandığının 10 katı kadar alacak senedi imzalat. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce her olayı Nilay'ın ortaya çıkarmasından gına geldi diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Şimdiden hepinize teşekkür ederek analizimize başlamak istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın evlilik kararı tüm aileyi adeta şoke edecek. Ünal ailesi zaten son dönemde üst üste krizler yaşarken şimdi bir de Fatih'in bu ani adımı ile birlikte evin içindeki dengeleri iyice alt üst olacak. Fatih bu süreçte evlenmesindeki asıl nedeni açık açık söyleyemeyecek. İçindeki duygusal karmaşa devam ederken özellikle de Doğa'yı yeni kaybetmiş olmanın ağırlığını sırtında taşıdığı için kendini ifade etmekte zorlanacak. Hem yas yaşayan hem de ailesinin baskısıyla hareket eden bir Fatih'i izleyeceğiz. Abdullah ise ilk anda bu evliliğe kesinlikle onay vermeyecek. Hatta Fatih'in böyle bir kararı nasıl olup da tek başına alabileceğine anlam veremeyecek. Abdullah'ın aile, gelenek ve itibar üçgeninden baktığımızda bu evliliğe karşı çıkması bana oldukça doğal geliyor. Ama senaristlerin dilini artık az çok çözdük. Bu yüzden Abdullah'ın bu sert duruşu çok uzun sürmeyecek. İlk şok atlatıldıktan sonra Abdullah'ın fikri yavaş yavaş yumuşayacak ve Ünal ailesi kalabalık bir ekip halinde Başak'ı Fatih'e istemek için Tuncay'ın evine gidecek. O sahnelerde hem gergin hem de yer yer komik anlar izleyebiliriz. Özellikle de iki ailenin karşı karşıya gelişiyle beraber. Açıkçası bu evlilik hikayesi bana en başından beri çok samimi gelmiyor. Tuncay'ın silahla şirketi basması, tam o sırada Başak'ın şirkette bulunması, Tuncay ile Fatih'in birbirlerine girdikleri o sert sahnenin devamında Başak'ın bir anda "biz Fatih'le evleniyoruz" diyerek ortaya bomba gibi bir haber atması. Bunların hepsi üst üste gelince insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Burada ince ince örülmüş bir plan mı var, yoksa gerçekten her şey tamamen tesadüflerin bir araya gelmesi mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Ben bu noktada bunun tamamen planlı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Eğer bu hikaye planlanmış bir senaryonun parçasıysa o zaman ancak mantıklı bir zemine oturuyor. Aksi durumda tesadüf zinciri o kadar zorlama kalıyor ki seyirci olarak ikna olmamız çok güç. Bana göre Tuncay ve Başak bu evlilik restini daha önce aralarında konuşup kararlaştırdılar. Tuncay kaybettiği gücünü yeniden kazanmak, Ünal ailesine çok daha yakın bir pozisyona geçmek ve şirket üzerindeki etkisini arttırmak için Başak'ı büyük bir koz olarak kullanıyor olabilir. Başak da hem kendi geleceğini hem de güvenliğini garanti altına almak adına bu plana dahil olmuş olabilir. Bu ihtimal devreye girdiğinde tüm o silahlı baskın ve akabinde gelen evlilik açıklaması bir anda anlamsız tesadüf olmaktan çıkıp bilinçli bir stratejiye dönüşüyor. Açıkçası başka türlüsü bana pek mantıklı gelmiyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerini yorumlar kısmında merak ediyorum. Sizce de bu işin arkasında önceden konuşulmuş bir plan mı var? Yoksa her şey gerçekten tesadüf mü? Yeni bölümlerde Başak ve Fatih'in çok geçmeden evlilik hazırlıklarına başlayacağını düşünüyorum. Nişan, söz, aile ziyaretleri, gelinlik bakma derken süreç hızlı ilerleyecek. Fatih'in bu düşünceli dalgın halleri devam etse de olaylar onu adım adım nikah masasına doğru sürükleyecek. Fatih içten içe Doğa'yı yeni kaybetmiş olmanın acısını yaşarken bu evliliği ona yapılmış bir ihanet gibi görecek. Kendini suçlayacak. Doğa'ya ihanet mi ediyorum diye kendi kendini sorgulamalar yaşayacak. Ama elinden pek bir şey gelmeyecek. Aile baskısı, Başak'ın kararlı tavrı ve yaşadığı suçluluk duygusu arasında sıkışıp kalan bir Fatih'i izleyeceğiz. Bu da Fatih'in her sahnesine ayrı bir gerilim katacak. Şimdi gelelim Asil'in tekne kazasından sağ kurtulan kişiyi bulmasına ve bu karakterin Doğa olup olmadığı ihtimaline. Son bölümde Asil, yardımcısı Abidin'in şüphelerinin peşine düştü ve önce bu yüzü sargılı kişinin Işıl olabileceğini düşündü. Ancak sonrasında bazı detaylar, özellikle de karakterin yeşil gözlü olması, acaba Doğa hala yaşıyor olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Yüzü sargılı, kimliği gizli bir karakter ve üstüne bir de yeşil göz detayı gelince ister istemez seyirciyi Doğa ihtimaline yönlendiren bir kurgu görüyoruz. Burada işin hem senaryo hem de oyuncu tarafı var. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun kendi isteğiyle diziden ayrıldığını biliyoruz. Fatih ve Başak hikayesi yeni yeni kurulmaya başlamışken ve senaryo bu ikilinin üzerinden ilerlemek üzereyken Doğa'yı başka bir oyuncuyla geri döndürmek bana hikayenin genel dengesi açısından oldukça riskli geliyor.
Evet, teknik olarak mümkün. Doğa karakteri geri dönecek olursa muhtemelen başka bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Ve büyük ihtimalle de Fatih ile Başak'ın nikah gününde ortaya çıkıp tüm düzeni alt üst edecek. Böyle bir sahne dramatik açıdan elbette çok ses getirir. Ancak işin uzun vadeli tarafına baktığımızda bu dönüşün diziye pozitiften çok negatif etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz Fatih ile Doğan'ın arasındaki uyumu, kimyayı, çatışmayı bu karakterleri Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu beraber canlandırdığı için sevdik. Şimdi Doğa'yı farklı bir oyuncunun oynaması, özellikle de Fatih'le yeniden yüz yüze geldikleri sahnelerde aynı duyguyu yakalamayı oldukça zorlaştırır. Seyirci bu noktada ister istemez eski Doğa'yı arar. Bu yüzden ben tekne kazasından sağ kurtulan bu yeşil gözlü kişinin bambaşka biri çıkacağını ve bu gizemin birkaç bölüm içinde çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Böylece dizi ufak bir heyecan yaratacak ama nihayetinde asıl hikayeyi Doğan'ın geri dönüşüne bağlamadan yoluna devam edecek. Yine de tüm bunlara rağmen senaristler Doğa yaşıyor kartını açmayı seçerlerse de muhtemelen anlattığım şekilde, yani tam nikah gününde ortaya çıkıp her şeyi alt üst edecek bir biçimde kullanacaklardır. Ancak tekrar söylemek gerekirse bu hamlenin dizinin genel gidişatına olumlu katkısından çok zarar vereceğini düşünüyorum. Şimdi odaklanalım Ömer ve Kıvılcım'a. Dizimizin yeni bölümünde bu ikili arasındaki yüzleşme oldukça sert ve duygusal anlara sahne olacak gibi görünüyor. Kıvılcım yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle Ömer'i sert sözlerle suçlayacak. Ömer ise bir noktada tüm limanları yakacak ve Kıvılcım'la ilişkisini hayatının en kötü zamanı olarak nitelendirecek. Bu cümle hem Kıvılcım'ı derinden yaralayacak hem de izleyiciye bu iki karakterler arasında uzun süreli bir ayrılık geliyor hissini verecek. Ben de bundan sonra Kıvılcım ve Ömer arasında kolay kolay tahmin edilemeyecek bir mesafe ulaşacağını, uzun soluklu bir ayrılık süreci izleyeceğimizi düşünüyorum. Kıvılcım bu ayrılığın ardından artık Ömer defterini kapatmaya karar verip hayatında yeni bir sayfa açacak. Onu çok daha güçlü, ayakları yere daha sağlam basan, duygusal anlamda daha temkinli bir Kıvılcım olarak göreceğiz. Kıvılcım, Asude'nin iş teklifini kabul edecek ve böylece şirkette daha aktif bir rol alacak. Bu durum her ne kadar Ömer defteri kapandı dese de iş ortamında onu sık sık Ömer'in karşısına çıkaracak ve bu ikili arasında hem çekişmeli hem de duygusal anlamda heyecan uyandıran sahneler izlemeye devam edeceğiz. Yani romantik ilişki bitse bile profesyonel düzlemde yolların kesişmeye devam etmesi hikayeyi dinamik tutacak. Ömer cephesinde ise işler çok daha karışık. Bir yanda şirketteki güç dengelerini yönetmek, ortaklık ilişkileri, Asude ile iş tarafı, diğer yanda ise Hikmet'in ona verdiği görevler var. Ömer yeni bölümde de Tuncay'ın peşinde olacak. Onu adım adım takip etmeye ve çözmeye çalışacak. Tuncay'ın kimlerle bağlantısı var? Gerçekten ne kadar tehlikeli? Perde arkasında kimler var? Ömer bu soruların peşine düşecek. Ancak işin bir de Hikmet tarafı var. Ömer şu anlık Hikmet'in anlattıklarına büyük ölçüde inanıyor ve ona karşı ciddi bir vefa borcu hissettiği için söylediklerini sorgulamadan yerine getiriyor. Yine de ben Hikmet'in Ömer'e tamamen dürüst olduğunu düşünmüyorum. Ne Hikmet ne de Tuncay kendilerini anlattıkları kadar masum karakterler. İkisinin de sakladığı ciddi şeyler var gibi duruyor. Bu noktada Tuncay'ın da boş durmayacağını ekleyelim. Ömer'in kendisini takip ettiğini, adım adım iz sürdüğünü fark ettiği anda o da Ömer'in peşine düşebilir. Böylece sadece şirket cephesinde değil, arka planda daha karanlık, daha tehlikeli sahneler izleyebiliriz. Tuncay'ın ne kadar tehlikeli bir figür olabileceğini son bölümdeki şirketi silahla basarken zaten gördük. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Ömer'in farkında olmadan kendini çok riskli bir oyunun ortasına taşıyacağını düşünüyorum. Ömer ne kadar doğru olanı yapmaya çalışsa da adım adım kendisini geri dönüşü zor bir yolun içine sokuyor. Açıkçası Ömer'in bu dedektiflik macerasının karakterin genel ruh haline tam olarak oturduğunu söyleyemiyorum. Evet, Hikmet hapishanedeyken onu zor durumlardan kurtardı. Ömer de bu borcu ödemek istiyor. Bunu anlıyorum. Ama bir yanda kendi çocuğu varken onu asistanına emanet edip kendini bu kadar tehlikeli bir takibin içine atması, Ömer'in bugüne kadar bize gösterilen baba profilini ve sorumluluk anlayışını düşündüğümüzde çok ikna edici durmuyor. Senaryo burada Ömer'i olayların içine sokmak için karakterin doğal sınırlarını biraz zorluyor gibi. Gelelim Asil ve Nursema'ya, ardından da yavaş yavaş analizimizin sonuna gelelim.
Dizimizin yeni bölümünde Asil ve Nursema arasında küçük küçük başlayan ama giderek artan bir yakınlaşma izleyeceğiz. Bu ikilinin hikayesi yavaş yavaş yazılıyor. Bakışmalar, kısa sohbetler, tesadüf gibi görünen karşılaşmalar derken aralarında duygusal bir bağın temelleri atılacak. Peki Nilay durur mu? Tabii ki hayır. Nursema'nın Asil'le konuştuğunu, aralarında bir şeyler filizlendiğini yine büyük ihtimalle Nilay ortaya çıkaracak. Dizideki her olayın bir şekilde Nilay'a bağlanması artık komik bir hal almaya başladı. Kavga mı olur, gizli bir ilişki mi başlar, bir sır mı ortaya çıkacak? Ne yaşanırsa yaşansın, eninde sonunda Nilay'ın radarına takılıyor. Sizlere önceki analizlerimde Rüzgar'ın da 117. bölümle beraber diziye katılabileceğinden bahsetmiştim. Bu bilgi hala geçerliliğini koruyor. Sadece geliş tarihi biraz ötelendi. Yani Rüzgar muhtemelen 117. bölümde değil, daha ileriki bölümlerde hikayeye dahil olacak. Bu nedenle Asil ve Nursema arasında bir süre yakınlaşma, birbirini tanıma süreci görsek de bunun tam anlamıyla büyük bir aşka, uzun soluklu bir ilişkiye dönüşeceğini düşünmüyorum. Rüzgar döndüğünde önce Nursema'nın güvenini ve affını kazanmaya çalışacak. Ardından da geçmişte yarım kalan hikayeleri kaldığı yerden devam edecek. O dönem göremediğimiz, eksik kalan sahneleri de bu kez daha detaylı bir şekilde izleyebiliriz.